Selam dostlarım ve canlarım. Küçüklüğümden beri izlediğim animasyon yapımlarını size önermeye geldim. Ben bu yapımları size anlatmadan önce isterseniz aşağıdan ufak bir like atmayı, kanalda yeniyseniz ise abone olmayı ve bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın dostlarım. Hazırsanız direktmen videomuza geçelim. İlk yapım Shrek 2. Hey sen! Benim karımdan uzak dur. Shrek? Dostlarım, Shrek 2'nin benim hayatımda çok güzel bir yeri var. Çünkü Shrek 2 aynı zamanda benim ilkokula giderken arkadaşlarımla beraber bizim gittiğimiz bilgisayar dersinde izlediğim ilk yapımlardan bir tanesidir. Ki Shrek 2 yapımında bildiğiniz gibi dostumuz Shrek'in bir dilek dilemesi sonucunda hayatının berbat olması ve bu berbatlıktan sonra Shrek dostumuzun hayatını daha iyi bir hale getirmek için çalışmasını, çabalamasını ve zorluklarla mücadele etmesini anlatan bir yapım. Yapımın kendine has bir tadı, kendine has bir neşesi ve 7'den 70'e kim izlerse izlesin daima yüzünde koskocaman bir gülümseme bırakacağını emin olabilirsiniz dostlarım. İkinci yapımımız ise Tavuklar Firar'da. İşte karşınızda Nugget şöleni. Dostlarım, bildiğiniz gibi biz insanoğlu bütün tavukları neredeyse kendimiz için evcilleştirdik. Hormon bastık ve yeri geldiği zaman kendimiz için pişirip afiyetle yiyoruz. Ki ben zaten tavuk yemeyi o kadar çok seviyorum ki. Yani benim için sabah, öğle, akşam, gece, gündüz demeden tavuk yapılsa ben oturur sabahtan akşama kadar yerim. İşte bu tavuk yapımında da tamamen tavukların yaşadığı bu dehşeti anlatıyor dostlarım. Bir çiftlikte yaşayan tavuk dostlarımızın çiftçinin onları satmasıyla veya kesmesiyle birlikte kendilerinin tavuk çiftliğinden kaçmasını anlatan, bir tavuğun neler yaşayabileceğini, nasıl zorluklar geçirebileceğini ve aynı zamanda ne büyük korkulara olabileceğini anlatan 10 numara 5 yıldız bir yapım. Ve bu muhteşem yapımı size önerirken bir başka yapım olan, benim için çocukluğumda izlerken aşırı mutlu olduğum Sevimli Canavarlar yapımı var dostlarım. Bu yapımı izlerken genelde şunu düşündüm kendi kendime. Çocukken ne kadar da korkardık. Hatırlarsanız yatağın altında bir canavar var mı? Ya da dolapta bir canavar var mı? Ya da ışığı kapatırken canavar bizi kovalıyor mu? Gibi aklımızda onlarca düşünce vardı ki bazen arada sırada bu düşüncelere kapılıp korktuğum oluyor ki hepimizin battaniyenin altına girip sanki battaniyeden canavar geçemiyormuş gibi altına saklanmamız da apayrı bir olaydı dostlarım. Sevimli Canavarlar tam olarak bunu anlatan bir yapım. Yani bir grup canavar dostumuz gece çocukların odasına girip çocukları korkutuyor. Onlardan gelen korku sesleri sayesinde de kendilerinin skoru belli oluyor ve en fazla iş yapmış kişi de en fazla çığlık almış kişi oluyor. Ki bu yapımın biraz daha böyle sadeliğini, biraz daha tatlılığını eminim ki siz de kapılıp mutlu olacaksınız izlerken. Şimdi bir de Megamind yapımı var. What's the plan? It mostly involves not dying. That's a good plan. I like that. Megamind yapımından şöyle bahsetmem gerekirse, kötülerin her zaman kötü olmadığı, iyilerin her zaman iyi olmadığı ve bazen insanların üstüne yapışmış olan bir kalıbın, yani sen kötüsün ya da sen iyisin gibi koskocaman büyük bir kalıbın o kadar da doğru olmadığı, bazen kötünün bile iyi, iyinin bile kötü olabileceği bir dünyayı anlatıyor. Ki Megamind dostumuzun onlarca suçluluğuyla birlikte yaşarken ve büyürken ve onlarca suç işlerken geçirdiği bir süreci, aşkı, sevdayı, zorlukları ve hayat amacını sorgulamasını anlatan, aynı zamanda bir süper kahramanın sadece süper kahraman olmadığını, bazen kendisinin bir insan olduğunu anlatan 10 numara 5 yıldız bir yapım ki yapımı izlerken zaman nasıl aktığını görmüyorsunuz ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Yapımın içerisindeki çılgınlıkları, eğlenceyi, aşkı, tutkuyu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Sıradaki yapım ise Ratatouille. Aşçı fare. Yani siz şunu soruyorum dostlarım. Bir fare aşçı olabilir mi? Ya da bir fare koskocaman bir yerde yemek yapabilir mi? İşte bunu anlatan 10 numara 5 yıldız üstü o kadar güzel bir yapım ki, yani hayal dünyanızın renklendirmesi bir köşede dursun dostlarım. Yapımın içerisinde aşk, ihtiras, şehvet ve daha doğrusu bol bol macera ve heyecanın bulunduğu bir yapım. Ki şöyle anlatmam gerekirse size dostlarım. Bir fare dostumuzun bir gün tanıştığı bir insan dostuyla birlikte yemek yapmasını anlatan ve bu yaptığı yemekleri insanlara sunmasıyla birlikte insanların bu yemekleri çok fazla beğenmesini, artıyeten hayatının değişmesini ve sorumlulukları olduğu için fare dostlarıyla birlikte yemek pişirmesini anlatan 10 numara 5 yıldız bir yapım olduğunu zaten söylemiştim ama yapımın ne kadar iyi olduğunu ben size şu an nasıl anlatsam diye uzun uzun düşünüyorum.
Ama isterseniz benim size anlatmamdansa siz yapımı izleyin. Ondan sonra gelin görüşlerinizi ve düşüncelerinizi anlatın dostlarım. Sıradaki yapım ise çocukluğumda baya beni neşelendirmiş. İzlerken çok fazla keyif aldığım Çizmeli Kedi yapımı. Bir gün ben de mutlaka efsane olacağım. Bir kediciğin sonradan kahramanlık yapmasıyla birlikte giydiği çizmeleri ile birlikte yaptığı bir sürü kahramanlıkları anlatan bir yapım ki yapımın içerisinde sadece çizmeli kedi yok. Bayağı Hansel ve Gretel yapımından bildiğimiz Hansel ve Gretel, aynı zamanda yumurta ve kedicikler de var ki benim gibi eğer kedileri çok seviyorsanız ve aynı zamanda macerayı, tutkuyu ve hele ki hayal gücünüz benim gibi çok yüksekse bu yapım zaten size göre. Benim yapımı daha fazla anlatmama da gerek yok. Sıradaki yapım bir western yapımı. Johnny Depp'in canlandırdığı ve aynı zamanda karakterine hayat verdiği Rango yapımını anlatacağım size dostlar. Rango yapımı şöyle ki şehirden gelmiş, çölde mahsur kalmış ve kendini bir kovboy kasabasına attıktan sonra bin bir türlü maceranın içerisine girmiş Rango dostumuzun hayatını anlatıldığı bu yapımda Rango'nun yaşadığı maceraları, geçtiği zorlukları, hayat içerisindeki macerasını ve aşkı, tutkusu ve hayatı uğruna yapabileceklerini anlatan 10 numara 5 yıldız bir yapım olması bir köşede dursun dostlarım. Yapım hem vahşi batı teması içerisinde ve hem de açgözlülüğü, susuzluğu ve çölün o kavurucu sıcaklığını anlatan bir yapım. Sırada içime işleyen, izledikçe böyle içimdeki o aşk duygusunun kabardığı güzel ve çirkin yapımı var dostlarım. Sadece güzel ve çirkinin insanın içinde olduğu, aslında dışarının sadece bir yanımsama olduğu ve izlerken sizi başka dünyalara götürecek güzel ve çirkin yapımını kısaca anlatmam gerekirse, bir gün lanetlenmiş olan bir dostumuzun kendi malikanesinde takılırken bir adamın onun güllerini çalması sonucu adamdan en değerli şey olan kızını istemesini, ardından bu kızın gelip çirkin abimize teslim olmasını ve aralarında geçen o uyumu anlatan bir yapım ki yapımın içerisinde aynı zamanda şunu görüyoruz ki güzellik dediğimiz kavram sadece insanın yüzünde, bedeninde veya dış görünüşünde değil kalbinde var olan bir kavramdır ve bu yapımı izlediğiniz dakikalarda içinizin bayağı hoş olacağından kesinlikle eminim dostlar. Sırada çocukluğumda izlerken böyle bayağı heyecanlandığım Ayı Kardeşler yapımı var. Bu yapım nasıl bir yapım diye soracak olursanız, bir gün bir avcı dostumuzun bir ayıyı öldürdükten sonra ruhların onu tekrardan ayı yapmasını anlatan bir yapım ve kendisi ayı olduktan sonra küçük bir ayıyla tanışıyor ve başlarından geçen maceraları, diğer insanların onu nasıl anlamadığını ve kendisinin ayı olmanın ne demek olduğunu görüp bin bir türlü zorluk yaşayıp ardından kocaman bir maceraya atılıp eskiden inandıklarının ne kadar da yalan olduğunu, herkese ve her canlıya saygı duyması gerektiğini ve insanların ne kadar da anlamsızca canları anlamadan katlettiğini anlatan 10 numara 5 yıldız bir yapım dostlarım. Evet dostlarım ve canlarım, aşağı yukarı size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarımı sevmiş ve beğenmişsinizdir. Sizin de izlediğiniz bu tarz yapımlar varsa aşağıda yazmayı unutmayın ki bir sonraki seride hep beraber bu yapımlardan bahsedelim. Şimdiden kendinize iyi bakın, hoşça kalın.